Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ela bebeği tanıtmak istiyorum. Ela bebeğin boyunun yüksekliği 27 santim. Çapraz sık iğne ile ördüm. Pamuklu ipler kullandım. Tel kullandım. İçine elyafla dolduruyoruz biliyorsunuz. Saçlarında bu sefer farklı bir ip kullandım. Buklet ip kullandım. Teli bacaklarında kullanmadım. Kollarında bulunuyor. İki bacak arasından kafada dahil tel bulunuyor. Kullandığım tüm malzemeleri videonun içinde, yani bebeğin yapılışını anlatırken sizinle paylaşıyorum. Kullandığım ipin markalarını, renk kodlarını, kullandığım tellerin yüksekliklerini, kaç milim kalınlığında olduğundan bahsediyorum. Ayrıca videoların açıklama kısmında da yazıyorum. Orada da bulabilirsiniz. Eğer video içerisinde gözden kaçarsa açıklamalar kısmında da bulunuyor. Bebeğimiz böyle, yakından göstereyim. Şöyle kulakları da. Jilesini giydirip çıkarabiliyorsunuz. Bluzu da öyle. Ama ayakkabılarını ben bacakla birlikte ördüm. Çorabını, ayakkabısını giydirip çıkaramıyorsunuz. Jilenin hem buralarında düğme var, hem de etek kısmında da şöyle düğmesi var. İsterseniz size jileyle bluzu da göstereyim. Bir de kıyafetsiz halini görün bebeğin. Jilesi bu şekilde. Eteği pileli. Bluzu da böyle. Bir de bebeği göstereyim. Şöyle kollarda tel var dediğim gibi. Hafif popo detayı bulunuyor. Kıyafetsiz hali de böyle bebeğimizin. Bebeğimiz bu şekilde. Bebeğin yapılışını size 3 bölüm halinde anlatacağım. İlk bölümde, yani bu videoda kollarını ve bacaklarını öreceğiz. İkinci bölümde gövdesini, kafasını, yüz şekillendirmesini ve saçlarını yapacağız. Son bölümde de kıyafetlerini öreceğiz ve bitireceğiz. Eğer bebeğimi beğenip ördüyseniz ben de görmeyi çok isterim. Profilimde Instagram hesabımın linki bulunuyor. Oradan ördüğünüz oyuncağın fotoğrafını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca videomun hemen altında hype seçeneği var. Hype tuşu. Onu da tıklarsanız bebeğim daha fazla kişiye ulaşır ve emeklerimin karşılığını almış olurum. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Aklınıza takılan bir durum olursa bana YouTube kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bebeğimizi örmeye geçebiliriz. Keyifli örgüler. Kol yapımıyla başlayacağız. Ben kolun birini ördüm. Şöyle. İçine elyafla doldurmadım. Aynısından bir tane daha öreceğiz. 2 tane oluyor. İkisi de aynı. Ten rengi olarak Peria Baby Soft Cotton 105 renk kodlu ipi kullanacağım. Bu açık ten. Bir de bu markanın koyu teni var. 2 milimlik de tığ kullanacağım.
Önce sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu markanın ipi çok güzel duruyor, parlak duruyor ama yeni başladıysanız örmeye biraz zor gelebilir örmek. Çünkü katlarına çok çabuk ayrılıyor şöyle. Ama deneyebilirsiniz. Belki de zorlanmazsınız. Şimdi arttırma yapacağım. Arttırma yapmak demek her ilmeğe çift batmak demek. İki kere batacağım. Her bir ilmeğe 2 kere batıyorum. Arttırma yapıyorum. 5 arttırma yapacağım bu sırada. İlk ilmeğe batmak her zaman zor oluyor. Bir tane arttırma yaptım. Çapraz sık iğne ile örüyorum. Yani ilmeğime batıyorum. İpimi şöyle alttan alacağım. Tığımı ipin üstünden geçiriyorum. Çapraz sık iğne ile örüyorum. 2 arttırma yaptım. 3 arttırma yaptım. 4 arttırma yaptım. 5 arttırma yaptım. İlmek sayım 10 oldu. Şu işaretleyici ipimi ten rengi ipimin arkasına alıyorum. Ördükçe öne arkayı oynatıyorum. 10 sık iğnem var. 10 sık iğneyi 2 sıra öreceğiz. Yani 10 sık iğne öreceğim işaretleyiciye kadar. Sonra tekrar başlayacağım. 2 sıra 10 sık iğneyi örelim. 10 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Şimdi baş parmak yapacağız. Popcorn yapacağım. Yani şöyle. Nasıl yapacağımı göstereyim. Tığımın üzerine ip alıyorum. Önümdeki ilmeğe batıyorum. Şu ipi biraz bol bırakıyorum. Yani çekiyorum. Öndeki ipi tığdan çıkarıyorum. 3 ipim kaldı. Tekrar tığın üzerine ip alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Öndeki ipi tığdan çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 ip kaldı. Tekrar ip alıyorum tığıma. Aynı yere tekrar batıyorum. Öndeki tek ipi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ip kaldı. Hepsini aynı anda çıkarıyorum. Aynı ilmeği 3 kere battık. Şimdi kalan 9 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım değişmedi. 10. Bir sıra 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7
azaltma yapacağım. Azaltmalarımı şöyle bizim ilmeklerimizde şöyle göstereyim. Bir ön kanatlar var. Bir de arka kanatlar var. Biz bu arka kanatlara below diyoruz. Yani tariflerde below diye çıkıyor karşımıza. BLO. Şu ön kanatları da filo diyoruz. FLO. Ön kanatlardan azaltma yapacağım. 2 tane ilmeğimin ön kanadından alıyorum. Aynı anda tığdan çıkarıyorum. İpim kaçtı. Tekrar yapayım. Aynı anda tığdan çıkardım. Azaltma yaptım. Bir azaltma yaptım. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 Tekrar azaltma yapıyorum. Dört sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 8 sık iğnem var. 8 sık iğneyi bir sıra öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne bir sıra ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir arttırma yapıyorum. Bu 3 sık iğne bir arttırmayı 2 kere öreceğiz. Bir kere daha örelim. 1 2 3 sık iğne bir arttırma. İlmek sayım 10 oldu. Bu 10 sık iğneyi 7 sıra boyunca örelim. 10 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Şimdi azaltma yapacağım 2 tane. 2 tane peş peşe azaltma yapıyorum. 1 Bir tane daha azaltma yapacağım. 2 azaltma yaptım. 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 İlmek sayım 8 oldu. Şimdi 2 tane arttırma yapacağım. 1 2 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 İlmek sayım tekrar 10'a yükseldi. 10 sık iğne 8 sıra boyunca örelim, sonra kolumuzu bitireceğiz. 10 sık iğneyi 8 sıra ördüm. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kolu bitirdim. Böyle kollarımız. Şimdi bacakları örmeye geçelim. Bu ten rengi ip alalım kenara. Bacağı örerken
ayakkabıyı da öreceğiz. Yani ayakkabısı bacaklı bir bütün olacak. Şöyle antresit renkli bir ip kullanacağım ayakkabının tabanında. Ben Madamella Docu markasının 80-80 renk kodlu ipini kullandım. Ama bu ipi bulmak biraz zor. Ben hobi dükkanında gezerken denk gelmiştim. Öyle aldım. Farklı markaların antresit renkli ipi de olur. Ya da başka renkte kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi ayakkabının tabanını yapacağız. Kilit zincir oluşturdum. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimin olduğu zincire değil, sonraki zincire batıyorum. 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Şurada bir tane zincirim kaldı. O zincirin içine 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, 2 tanesini şöyle karşıya geçerek örüyorum. 3, 4. Aynı ilmeğe, aynı zincire 4 sık iğne ördüm. Şu karşıdaki zincirlerin üzerine sık iğnelerimizi öreceğiz. 5 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Şurada kalan son zincirime şurada çift batacağım. Yani arttırma yapacağım. Şöyle bir kere battım. İkinciye batıyorum. İlmek sayım 17 oldu. İlk ilmeğime arttırmayla başlıyorum sıraya. Arttırma yaptım. Beş sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğim kaldı. İkisine de arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. 2 arttırma yaptım. İlmek sayım 24'e yükseldi. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane de arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir arttırma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 2. Bir sık iğne bir arttırma. 3. Bir sık iğne bir arttırma. 4. 5 sık iğne örüyorum. 1,
tane bir sık iğne, bir arttırma öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere daha, bir sık iğne, bir arttırma. İlmek sayım 31 oldu. Şimdi bir sıra 31 sık iğneyi örelim. Bir sıra 31 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum ki bu ipi şöyle arkada gizleyeceğim. İğneyle ya da tığla fark etmez. Tabanımızı oluşturduk ayakkabımızın. Bu tabandan bir tane daha örelim. Tabandan bir tane daha ördüm. İpleri şöyle arkada gizledim. Bunu da birlikte gizleyelim. Şu ipi kesiyorum. Şunu gizleyeceğim. Şöyle yanımdaki ilmeğin arka kanadından arkaya alıyorum ipimi. Şurada da düğümleyip sabitleyeceğim. Şöyle. Keselim. Ben bu tabanların boyutunda plastik parça kestim. Bunu dondurma kabından kestim, şu kapağından. Dondurma kapağı olması şart değil. Yoğurt kabı falan dolu plastik. Bunları şöyle iç tarafları karşılıklı bakacak şekilde araya da şu plastik parçayı alarak birleştireceğiz. Şöyle lacivert bir iple birleştireceğim. Yine markası Madamella Docu, renk kodu 7240. Başta biraz ip bırakıyorum. Bu ipi de iğneyle iç tarafta gizleriz. Önce biraz örelim. Şöyle karşılıklı. İpimizi kestiğimiz, yani tabanın arkasından başlayacağız. Şu ipi kestiğim ilmekten başlayacağım. Yani son ilmekten geçireceğim. Bunun son ilmeği, şunun da son ilmeğinden ipimi geçireceğim. 31 sık iğne örmüştük son sırada. Kaydırma yapacağız. Şuradaki ilk ilmeğime, buradaki de ilk ilmeğime şöyle kaydırma yapıyorum. Çok germeyelim. Biraz bol bırakalım elimizi. 31 tane kaydırma yapıyorum. Şöyle karşılıklı alarak. Araya da şu plastik parçayı yerleştireceğiz. Bu şekilde 31 kaydırmayı yapalım. 30 kaydırma yaptım. 31.'yi size göstereceğim. Şöyle ilk yaptığım kaydırmanın dibine batıyorum. Arkadaki ipimi geçirdiğim ilmeğe de batıyorum. Buraya da bir tane kaydırma yapıyorum. 31 kaydırmamız oldu. İpimi uzun kesiyorum.
Şöyle bu ipi alta geçireceğim şuraya. Bunları birbirine düğümleyelim. Sağlam olsunlar. Şöyle altta da gizleyelim. İçeri alalım. İki tabanın arasına alalım bunları. Gizleyelim. Şimdi şöyle koyu nohut rengi diye satılıyor. Peria Baby Soft Cotton'un renk kodu 103. Yani hardal renginden biraz daha açık bir renk. Bu sırada billolardan öreceğiz. Yani şöyle göstereyim. Şu arkada kalan kanatlardan, şunlardan öreceğiz. İlkinden şöyle ipimi geçireceğim. Bir zincir çekiyorum. 11 sık iğne ipi geçirdiğim ilk ilmeğime sık iğne örüyorum. Bir, hep şöyle billoları arka ilmekleri öreceğiz. İki, üç, 4, 11 sık iğne öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir arttırma. Bir kere ipim kaçtı. Bir sık iğne bir arttırma bir kere ördüm. 4 kere öreceğim demiştim. 3 kere daha öreceğim. Bir sık iğne. Sıkı örmüşüm ilmeklerimi. Bir arttırma 2 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırmayı. Bir sık iğne. Bir arttırma 3 kere ördüm. Bir sık iğne. Bir arttırmayı 4 kere ördüm. Şimdi
Şimdi kalan 12 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 35 olacak. Kalan 12 sık iğneyi de ördüm. 35 sık iğnem var. İşaretleyici ipimizi alalım. 35 sık iğneyi 2 sıra örelim. 35 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 11 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir sık iğne, bir azaltma yapalım 4 kere. Bir sık iğne, bir azaltma 2. Bir sık iğne, bir azaltma 3. Bir sık iğne, bir azaltma 4. Kalan 12 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İlmek sayımız tekrar 31'e düştü. Şimdi ip değiştireceğim. Çorabı öreceğiz. O yüzden beyaz ip alıyorum. Ben Yarnart cinsin beyaz ipini kullanıyorum. Tığımın üzerindeki ipleri çıkarmadım. Beyaz ipe geçeceğim. Bu sırayı bilo'dan öreceğim. Yani şöyle arka ilmeklerden öreceğim. Şöyle bilo'dan. Bir sıra bilo'dan 31 sık iğneyi örelim. 31 sık iğne bilo'dan bir sıra ördüm. Niye bilo'dan ördüm? Şurada filolar, kısa ipler var. Oradan şu ipimizi geçireceğiz. Biraz uzun kesiyorum ipi. Oralara kaydırma yapacağız. Şöyle ilk filomun olduğu ilmeğin oradan ipimi çıkarıyorum oraya. Şöyle. Buralara kaydırmalar yapacağım. Bir tane kaydırma yapalım. 31 tane kaydırma yaptım. İpimi şöyle iç tarafa geçirdim. Beyaz ipi bağlarken başta biraz fazla ip bırakmıştık şöyle. Bu ikisini birbirine bağlayacağım. Düğümleyeceğim. Kesiyorum ikisini de. Örmeye devam ediyorum. Beyaz ipimle çorap yapıyoruz. Dokuz sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 tane peş peşe azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane azaltma yaptım. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. İlmek sayım 25 oldu. Şu ayağın ağzı çok kapanmadan azaltma yapacağız çünkü. Elyaf dolduralım şöyle biraz. Elyafı 4-5 sırada bir dolduracağız. Sıkı dolduracağız çünkü bacakta tel kullanmayacağım. Örmemi engellemesin. Biraz alayım. 25 sık iğnemiz var. Yeni sıraya geçiyoruz. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 5 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 azaltma yaptım. Kalan 8 sık iğneyi öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. İlmek sayım 20 oldu. Dört sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 6 tane azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 14 oldu. Bu 14 sık iğneyi 6 sıra boyunca öreceğiz. Fakat önce ayakkabı kayışını yapacağım. Biraz elyafla dolduralım. Ayakkabı kayışı için ipimi alıyorum. Başta biraz yine fazla ip bırakıyorum. Şöyle işaretleyici ipimizden saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. kaydırmadan ipimi geçireceğim. 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirlerin düz yüzü şöyle yukarıya bakacak şekilde 12 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek atladım. 13. ilmeğe tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradaki 13. ilmeğe kaydırma yapacağım. Bu iplerimi şöyle
taraftan çıkarıyorum. Bunu da öyle. Bunları düğümleyeceğim. Şimdi beyaz iple 14 sık iğneyi 6 sıra örelim. Elyafta dolduralım. 6 sıra 14 sık iğneyi ördüm. Şimdi ten rengi ipime geçiyorum. Beyaz iplerin arasından ipimi geçirdim. Yine 14 sık iğne öreceğim fakat şöyle arka kanatlardan öreceğim. Bilo'dan. Şu şekilde 14 sık iğneyi ilk ilmeğim şu. Şöyle arka ilmeklerden öreceğim. Şöyle kısa iplerimiz kalıyor. Bunları fırfır yapacağız. Şimdi 14 sık iğneyi bilo'dan örelim. Bilo'dan 14 sık iğneyi ördüm. Beyaz ipimi uzunca keseceğim. Ve şuradan ilk filomun olduğu ilmeğin dibinden ipimi çıkaracağım dışarıya. Şimdi fırfır yapacağız çoraba. Şöyle dışarıya alıyorum. Şöyle baş aşağı çeviriyorum ayakkabıyı. Şu ilk filodan ipimi geçiriyorum. 2 zincir çekeceğim. Tekli trabzan öreceğim. Tığımın üzerine ip alıyorum. İlk filoma batıyorum. 3 ip var. 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Aynı ilmeğe 3 tane tekli trabzan örüyorum. 3 tane tekli trabzanım oldu. Yine diğerine de her bir ilmeğe 14 tane filomuz var. Her birine 3 tane tekli trabzan öreceğim. Sıranın sonuna kadar toplamda 42 tane tekli trabzan öreceğiz. Her birine 3 tane tekli trabzan örelim. Her bir ilmeğe 3 tane tekli trabzanımı ördüm. 42 tekli trabzanım var. Şuradaki ilk trabzanımın tepesine kaydırma yapıyorum. Bu ipimi şu içeriye alacağım. Şöyle içeriye alıyorum. Şu başta ten rengi ipte biraz ip bırakmıştık. Bu ikisini düğümleyeceğim. Artık ten rengi iple örmeye devam edeceğiz bir süre. Şuradaki ilk sık iğnemden örmeye başlıyorum. İlk ilmeğim şu. 1 2 3 sık iğne ördüm. Arttırma yapacağım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir
Bir arttırma yapıyorum. Kalan 3 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 16 oldu. 3 sıra 16 sık iğneyi örelim. İçinde elyafla dolduralım. 16 sık iğneyi 3 sıra ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 18 oldu. 18 sık iğneye 5 sıra örelim. İçinde elyafla dolduralım. 18 sık iğneyi 5 sıra ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. 20 sık iğnem oldu. 20 sık iğneyi 5 sıra örelim, içinde dolduralım. 20 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Şimdi son sıradayız. 19 sık iğne örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sol bacağımızı bitirdik. Sağ bacağı da son sıraya kadar, yani şu 19 sık iğne örmüştük. Onu örmeyeceğiz. En son 5 sıra 20 sık iğneyi örelim. Son sıraya kadar sağ bacağı sol bacakla aynı şekilde örelim. Son sırayı birlikte öreceğiz. Sağ bacağı da sol bacakta olduğu gibi son sıraya kadar ördüm. Yani en son 5 sıra 20 sık iğne ördüm. Son sırada 9 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sağ bacağı da bitirdik. İpimizi kesmeyeceğiz. Çünkü beyaz ipe geçeceğiz. İç çamaşırını öreceğiz. Şöyle bacaklarımızın son ilmekleri bacakların iç tarafına bakıyor. Ona göre ilmek sayılarını belirledik. Bacaklarımızı da bitirdik. Bu bölümü bitirdik. Bu bölümde kolları ve bacakları ördük. İkinci bölümde gövdeyle örmeye başlayacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.